Evet, Derin Universe Akinleri El dizi videosu inceleme videosuna hoş geldiniz. Çok sıcak. 35 derece hava var. El Prime Video'da yayına gireli bayağı bir oluyor bildiğim kadarıyla. Ama ben aslında hemen ilk hafta izledim ama ne zaman videosunu çekeceğime çok karar veremedim. Önce bir size sorayım dedim. İzlediniz mi? Çok da görmedim izleyeni. Dedim acaba insanlar benim gibi mi düşünüyor? Yani ben pek pozitif değilim diziye karşı. Bunu bütün video boyunca göreceksiniz. İyi taraflarından da bahsedeceğim, kötü taraflarından da bahsedeceğim. Her dizi filme yapmaya çalıştığım gibi. Terazinin iki tarafını da doldurmaya çalışacağım, bakalım. Göreceğiz. Ama benim bu diziyle ilgili girişte ilk söyleyeceğim şey, en büyük sorunum ne biliyor musunuz? Elle Woods bütün bunları 16 yaşında zaten yaşadıysa Harvard'da neden tekrar yaşadı? Ben El'i izlerken sürekli bunu düşündüm. Bu kız zaten bambaşka bir şehre taşınmış. Zaten dışlanmış. Zaten dış görünüşü yüzünden sürekli zorbalığa uğramış. Kendisini kabul ettirmeye çalışmış. Zaten adaletsizliğe karşı durmaya çalışmış. Zaten ben başkaları ne derse desin buyum dersini öğrenmiş. Yani bunları zaten yaptıysa biz neden tekrar bu diziyi izledik? Yani Legally Blonde'da neyi ilk defa öğreniyoruz? Baştan söyleyeyim, El'den nefret etmedim. Yani diziden nefret etmedim. Öyle büyük bir öfkem, nefretim falan böyle şeyler yok. Hatta oyuncu kadrosunu bayağı başarılı buldum. Başroldeki Lexi Minetri, Elle Woods karakterini bence gerçekten çok güzel oynamış ve bunun bizim algımıza da iyi işlendiğini düşünüyorum. Bunu pazarlama stratejisini konuştuğumuzda söyleyeceğim. Ya ben çok beğendim. Ama diziye geneline baktığımızda çok beğendiğimi söyleyemem. Daha da ilginci, büyük araştırmalarım sonucunda seyircilerin ve eleştirmenlerin de ikiye ayrıldığını gördüm. Rotten Tomatoes'da eleştirmenler %58 vermiş. Seyirciler ise %75 civarındaydı ben baktığımda. Prime Video puanı da bayağı yüksek. IMDb'de de yaklaşık 7 falan. Yani ortada herkesin nefret ettiği rezalet bir dizi gibi bir durum zaten yok. Olamaz da zaten çok büyük bir yapım şirketi tarafından, kaliteli bir yapım şirketi tarafından kaliteli bir şekilde yapılmaya çalışılmış. Hatta tam tersine şu anda Twitter'da da eli öven tipteki tweetleri daha fazla görmeye başladım. Seven ciddi bir kitle var. Ben bunun sebebini de anlıyorum. Bütün bir video boyunca bunu konuşacağız zaten. Özellikle şunu söyleyebilirim. El kötü bir gençlik dizisi değil. Kesinlikle değil. Ama iyi bir Legally Blonde prequel serisi mi? Yani Legally Blonde'un serisi mi? Bu tartışılır. İşte burada ben ayrışıyorum. Benim gibi düşünenleriniz belki vardır. Bunu yorumlarda paylaşırsınız benimle. Bu arada bundan sonrası spoilerlı olacak. Diziyi izlemediyseniz izleyip gelip öyle videoyu açabilirsiniz. Ya da umurunuzda değilse spoilerlı olup olmaması zaten yani inanılmaz büyük bir spoiler yok. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. 8 bölümden oluşuyor. 50 dakikalık bayağı uzun bir dizi olmuş. Beğenmedim dememin en büyük sebeplerinden biri sıkılmış olmam. Şimdi çok kısa dizinin konusundan başlayalım. 1995'lere geri dönüyoruz. Elle Woods karakteri 16 yaşında bir genç kız. Bel Air'de yaşıyor. Hayatından çok memnun. Sosyal bir çevresi var. Çok seviliyor. Pembeyi çok seviyor. Konseptim gereği pembelerimleyim. Bu kadar vardı bende. Elle Woods, Legally Blonde'dan bildiğimiz Elle Woods. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Babası bir skandal yaşıyor işinde ve Bel Air'den Seattle'a taşınmak zorunda kalıyorlar ailecek. Ve dizinin burada ana kontrastı başlıyor. Bir tarafta pembe, parlak, zengin, gösterişli ve hiper feminen dediğimiz bir Kaliforniya varken diğer tarafta ise yağmurlu, karanlık, alternatif, Nirvana bir Seattle. Kağıt üzerinde mükemmel bir kontrast. Gerçekten söylüyorum, yani bence çok iyi bir hikaye. Elle Woods gibi bir karakteri 90'ların alternatif kültürünün içerisine koymak çok güzel bir fikir. Görsel olarak da çok çalışabilecek bir kontrast. Ama zaten dizinin problemi bence fikirleri değil, o fikirleri ne kadar ileriye götürebildiği. Ve burada benim gözümde
sınıfta kalıyor. Önce iyi taraflarından başlayalım. Lexi Minetri. Bu bence Elle Woods karakteri için Lexi Minetri çok doğru bir seçim olmuş. Bildiğiniz üzere Reese Witherspoon'un karakterini alıyorsun, devralıyorsun ve bu gerçekten de korkunç bir sorumluluk. Bu döneme baktığımızda o dönemden daha da zor. Çünkü artık sen bir pop kültür olayını devralıyorsun. Sadece bir filmi değil, gerçekten çok popüler olmuş, yıllardır konuşulmuş bir karaktere tekrar oynuyorsun. Zor ve altından kalkması gerçekten ağır bir sorumluluk. Burada yapılabilecek en kötü şey neydi? Reese Witherspoon'un aynısını taklit etmekti. Ama tam tersi Lexi bence Reese'in Elle Woods'unu o kadar benimsemiş ki ben izlerken şunu hissettim. Evet, bu kız büyüyünce bu olacak. Yani evet, aynı karakter ama çok benimseyerek oynamış bu karakteri. Bu yüzden de çok doğal olmuş. O saf ama aptal olmayan Elle Woods karakterini çok iyi oynamış. Burada eleştirmenlerle de ortak bir görüş var. Çünkü eleştirmenlerin çoğu, beğenmeyenler bile Lexi'nin oynayışını, Elle Woods'unu çok beğenmişler. Prime Video kesinlikle doğru Elle Woods'u bulmuş ama benim bu video boyunca konuşacağım şey Elle Woods'a farklı bir bakış açısı getirecek bir hikaye var mı yok mu? Bu dizinin çözmesi gereken çok yapısal bir problemi var ve buna çoğu eleştirmenler de prequel paradoks gibi bir ad veriyorlar. Şimdi Legally Blonde'da bu kadar iyi çalışan şey neydi? Önce bir bunu konuşalım istiyorum. Yani orijinal film serisinde. Elle Woods, Beverly Hills'te yaşayan, kendi balonunda yaşayan, arkadaş çevresi, sosyal ortamı, kendi hayatı. Çok zengin, çok güzel, çok seviliyor. Popüler kız imajı. Bir gün sevgilisi Warner onu terk ediyor. Harvard'a gidiyor sevgilisi ve Elle de onunla birlikte Harvard'a gidiyor. Yani onun peşinden Harvard'a gidiyor. Yani ilk defa kendi dünyasının dışına çıkıyor. İlk defa insanlar görünüşünden dolayı onu ciddiye almıyor. Yani ilk defa aynı zamanda bulunduğu ortamda sosyal olarak güçlü bir konumda da değil. İlk defa kadınlığının, pembeliğinin, feminenliğinin onun zekasıyla çeliştiği varsayımıyla yüzleşiyor. Filmin güzel tarafı da şu: Elle Woods Harvard'a gidiyor ama orada değişmiyor. Bambaşka birine dönüşmüyor. Bunu hatta bir önceki videoda da konuşmuştuk. Filmde en sevdiğim şey budur benim. Tam tersine kendisi olarak güçlü olabileceğini, zeki olabileceğini kanıtlıyor. 2001 döneminde çıkmış bir film için gerçekten bence devrimci bir bakış açısı. Hala modayı çok seviyor, pembeyi çok seviyor, manikürlerini yaptırıyor, feminenliğinden vazgeçmiyor ve inanılmaz iyi bir hukukçu olabiliyor. Tabii ki. Yani kendisi olmanın yetersiz olmadığını herkese kanıtlıyor. Legally Blonde'un olayı buydu özetle. Şimdi geliyoruz diziye. Elle Seattle'a 16 yaşında taşınmak zorunda kalıyor. Gene insanlar onu görüntüsünden dolayı küçümsüyor. Gene orada ayrıksı duruyor. Gene ona etiketler yapıştırılıyor. Gene ön yargılarla karşılaşıyor. Gene kendisini değiştirmesi gerektiğini zannediyor. Gene bir kültüre uyum sağlama süreci var. Dizinin sonlarına doğru bir adaletsizlik görüyor. Ama sonunda ne oluyor? Kendisinin yeterli olduğunu farkına varıyor. Liderlik yapıyor. Ve dizi kapanıyor. Peki biz ne yaptık? Biz bunu zaten filmde izledik. Yani Legally Blonde'da tam olarak bunu anlatıyordu. Bu bildiğimiz Elle Woods karakterin arkının lise versiyonu. O zaman işte Harvard'a gittiğinde dönüp baktığımda diyorsun ki ne oluyor? Neden tekrar aynı şeyleri yaşıyor? Aynı dersi 2 kere öğreniyor yani. Doğru, biz de hayatta bazı dersleri 1000 defa falan öğreniyoruz. Bu arada bu benim böyle takıntım değil. Orijinal kanon takıntım falan değil. Daha büyük bir problem bence. Karakterin dramatik gelişimini etkileyen bir şeyi tekrar yazıyorsun. Yani Harvard'ın Elle için özel olmasının sebebi ilk defa yaşıyor olmasıydı çünkü. Zaten bunun provasını 16 yaşındayken yaptırdıysan istemeden de olsa orijinalinin ağırlığını azaltıyorsun. Bu arada ben Elle'in gençliğini izlemek istemezdim demiyorum. Tam tersine gerçekten izlemek isterdim. Bayağı da ilginç fikirler vardı ama tema bence yanlış yerden kurulmuş. Çünkü tekrar şu temaya gidiyor. Pembe giyen kız da zekidir teması. Ve bence bakın, bu tema gerçekten önemli. Gerçekten güzel bir tema. Halen daha tabii ki de kadınların dış görünüşüyle zekalarının tahmin edilmeye çalışıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Iya sebenarnya saya sih anu. Hala hiperfeminen kadınlara karşı aptal, light kız, popüler kız gibi etiketler var. Hala yüzeysel denilebiliyor. Iya sebenarnya saya sih anu mimiti. Bunları inkar etmiyorum kesinlikle.
Hala tabii ki var. Ama film bazında baktığımızda bunu biz zaten 2001 Legally Blonde filminde izledik. Hatta dönemine göre bu onu inanılmaz güçlü bir konuma getirdi. Ve 2026'ya geldik. Siz genç bir kitleye aynı argümanı satıyorsunuz. Ama bence yeni bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor buna artık. Çünkü bu diziyi zaten açan insan, işte başrolünde sarışın, pembe giyen bir kızın olacağını bilen, Legally Blonde'u bilen veya bu estetiği sevecek bir kitle. Hani belli filtrelerden geçmiş bir kitleye siz tekrar pembe giyen kadın da zekidir argümanını sunuyorsunuz. Ve bir noktada ben şunu diyorum. Abi tamam, biliyoruz bunu zaten. Şimdi ben olsam ne anlatırdım diye söyleyeceğim. Çünkü gerçekten kafamda çok güzel hikaye var. Prime izliyorsan ulaş bana. Gençliği anlatılacaksa anlatılsın. Bence çok güzel fikirler var. Mesela Elvus'un zaten olan bu karakterini anlatmaktansa bu karakterin nasıl inşa ettiğini anlatmak bence çok daha ilgi çekici olurdu. Mesela El neden kendine bu kadar güveniyor? Her zaman böyle miydi? Ergenlik döneminde kendi kimliğini oluştururken neler yaşadı? Zaten burada 16 yaşında. Feminenliğe bakış açısı nasıldı? Mesela bir dönem kabul edilmek isterken kendisini değiştirdi mi? Çünkü dizide evet adapte olmaya çalışıyor. Evet kendini değiştirmeye gitmiyor bile aslında. Gene aynı kalıyor. Bu çok karakterli ve duruşlu ve sert bir bakış açısı. Evet güzel ama ben bunun biraz daha gerçekten bu oturmuş karakterin, bu güzel karakterin, çok güzel bir karakter. Kendisinden vazgeçmemesi çok güzel ama bunu oluştururken ergenlikteki bunalımlarını görmek daha çok isterdim. Mesela popüler girl bu etiketi ona ne yaptı? Genelde o dönemlerde özellikle, ki bu dönemlerde lisede de çok vardır. Bu tip popüler kızlara damgalanan cinsellikle ilgili çok büyük etiketler vardır. Mesela bu kız bu konuda neler yaşadı? Ve tüm bunlardan çıktığında nasıl bir Elwood oldu? Bana mesela bunu anlatsan ben daha merakla izlerdim açıkçası. Hem de aynı zamanda Harvard'daki karakter gelişimini çalmamış oluyorsun. Daha da iyisini yapıyorsun. Harvard'a gelen o Elwood karakterinin altını dolduruyorsun. Nasıl oluştuğunu gösteriyorsun. Bence arada çok büyük bir fark var. Kaçırılmış en büyük fırsatlardan biri de popüler kız klişesi bence. 90'larda, 2000'lerin başında ve halen daha büyük ihtimalle bazı insanlarda devam eden bir şey var ki popüler kız etiketi altında gelen default özellikler var. Neydi? İşte kötü, sığ, yapay, cinselliği yüksek, başka kızları ezen, sarışın, zengin, erkeklerin ilgisini isteyen. Iya sebenarnya saya sih anu mimit. Elwood karakteri ise dış görünüşünde bunların hepsine sahip olan ama içinde tam tersi olan bir karakteriyle bu bütün yargıları yıkan bir karakter. Bence prequel, yani bu dizi bunun üzerine daha fazla gidebilirdi. Dışarıdan çünkü herkes de belli bir kalıba koyuyor ve bu kalıpları daha ağır ve sert ve 90'lara uygun bir şekilde görebilirdik. Şimdi dizi 95'te geçiyor. Madem bu kadar 90'lara dönüyoruz, tamam mı? Ben o dönemin toplumsal yargılarını daha sert görmek isterdim. Daha sert ve daha ironik. Çünkü Legally Blonde'un da olayı budur. 2000'ler dizilerinin, filmlerinin özellikle olayı da budur. Bu tip kalıpları ironik bir yerden verirler. Yani bu eranın filmlerinden bahsediyorum. Bir önceki videomda gördüyseniz orada da söylemişimdir. Dramı ironik bir yerden verirler ve ironik bir yerden yargılarlar aslında bu yargıları. Dediğim gibi diziye geldiğimizde 90'lar toplumsal olarak şu anki dönemden çok daha az hassasiyetlerin olduğu, çok daha sert dönemler. O dönemleri daha keskin görmek isterdim. Özellikle cinsel yönelim konusuna tekrar gelmek istiyorum. Çünkü El karakterinin yanındaki en yakın arkadaşı olan yeni okulundaki karakter queer bir karakter. Küçük küçük o dönemdeki dalga geçmeleri, işte lesbian oradaki kelimesindeki arkadaşlarının o kıza dalga geçmesini vesaire çok küçük küçük veriyor. Bazı çatışmalar var, yok değil. Ama bana hep şöyle geldi. Dizi çekinmiş gibi bu konulara girmekten. Sanki fazla ileri gidersek, fazla dalga geçilirse etraf tarafından o karakter, seyirci rahatsız olur gibi görmüşler. Ama ben burada böyle düşünmüyorum. İşte dediğim gibi ironi burada devreye giriyor. Sen tabii ki bu insanları komedi unsuru yapmayacaksın. Ama o dönemin dar bakış açısını
hem ironik hem de dramatik bir yerden verdiğinde ben karakterin ne yaşadığını azımsamadan anlamış ve bağ kurmuş oluyorum. Ve samimi bir yerden bağ kurmuş oluyorum. Hem de böylece 95 yani 90'lı yılları hikayenin tam bir parçası haline getirmiş olursun. Yani bana o dönemi tam olarak hissettirmiş olursun. O dönemi hissettirmek sadece kıyafetler, o dönemin teknolojik aletleri vesaire bunlarla ibaret değil ki. O dönemin bakış açısı da o dönemin bir parçası çünkü. Bu arada dönem estetiğine gelirsek ben çok beğendim. Estetik olarak bence cuk oturmuş dizi. Bazı şeyler çok tatlı. İşte kasetler, televizyon, kozmopolitan, saçlar, kostümler. Dediğim gibi estetik olarak çok beğendim. Ama bu dizi o dönemde mi geçiyor dediğimizde bir tık karakterler yapay ve karton kalmaya başlıyor. O dönemin karakterleri değil de sanki bu dönemin hassasiyetlerine sahip olan karakterleri o döneme koymuşsun ve hadi oyna ama yani dikkat et, tamam mı? 2026'da bu gibi hassasiyetler var. O kadar da ileri gitme denmiş gibi. Ama işte tam bu noktada ileri gidip dizi bize bunu övmeden, bak bu dönemlerde bu insanlar bunları yaşadı altını çizerek ve bunu kötüleyerek, bu yargıları kötü bir yerden övmeyerek anlattığında aslında toplumsal hassasiyetleri gene göz önünde bulundurmuş oluyorsun. Yani yok saymak, yokmuş gibi davranmak bence çok daha saygısızca hatta. Bunun en büyük sebeplerinden biri karakterlerin diyalogları. Diyaloglar fazla modern kalmış bu dizide. Eleştirmenlerde de bu var. Yani eleştirmenlerin çoğunda da bu eleştiri var. Çünkü nostalji dediğimiz şey sadece objelerle oluşturulmaz. Oradaki insanların kültürü, neye güldükleri, neyle eğlendikleri, hobileri, ne konuştukları, nasıl konuştukları. Bunlar da nostaljiyi oluşturuyor. Neyi problem olarak görmediği o dönemin gençlerinin. Mesela bu çok önemli bir şey ve nostalji dediğimiz şey sadece iyi taraflarını, güzel taraflarını anlatmak değil. Busunu da anlatmak gerekiyor. Ve burada dizi fazla güvenli oynuyor. Bu arada burada dizinin hakkını vermemiz gereken bir şey var. Dizinin geçtiği dönem sosyal medyanın olmadığı bir dönemi anlatıyor. Bu güzel bir şey ama aynı zamanda gene potansiyelinin altında kalmış bir hikaye. Çok daha iyi kullanabilirlerdi bence bunu. Çünkü şimdiki gençlik, yani biz biraz daha performatifiz. Yani nasıl giydiğin, ne müzikler dinlediğin, ne yaptığın, nerede tatile gittiğin, bunların hepsi izleniyor, yorumlanıyor ve bu yüzden de hep bir performanstaymışsın gibi yaşıyorsun hayatı. Ve bir noktadan sonra o online hayat senin kimliğin haline geliyor. Elvis gibi bir karakteri, kendi şahsına münhasır bir karakteri sosyal medyanın olmadığı bir dönemde izlemek gerçekten de ilgi çekici. Reese Witherspoon da şöyle bir şey söylemiş. Dizinin çıkışında ilk düşündüğü şey sosyal medyada kadınların yaşadıkları, yani sosyal medyanın kadınlara dayattıklarını düşünerek bu projeyi gerçekleştirmiş. Bu çok güzel bir tema ama gene dediğim gibi bence potansiyelin altında kalmış bir tema. Çok daha güçlü kullanılabilirdi yani. İnsanlar sosyal medya olmadan nasıl bir karakter inşa ederdi sorusunu daha iyi bir şekilde cevabını bize verebilirdi. Gelelim dizide en beğendiğim yere, anne kız ilişkisi. El ve annesine bayıldım. Bence dizinin gelecek sezonlarda elinde tutması gereken en önemli aks El ve annesi. June, Diane, Rafael'a bayıldım. Çünkü başlangıçtaki Eva karakterine, annesine baktığımızda gene çok stereotip, zengin, sarışın kadın imajı var. Yani yüzeysel bir anne imajı var. Ve garip taraf El de annesini bir kalıba koyuyor. Annesi de El'i bir kalıba koyuyor. Yani toplumun onlara davranışlarını o kadar benimsemişler ki birbirlerine de bunu yapıyorlar. Ama sezon ilerledikçe birinci sezonda kadının temsil ettiği şeyi daha iyi anlamaya başlıyorsun. Hatta düşündüğümüzden çok daha fazla şeyi ayakta tuttuğunu görüyorsun. Bu çok güzel bir tema. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Gene potansiyelin altında kalmış. Keşke daha ileri götürselerdi. Yani Eva karakterinden bizde başında gerçekten irite edecek şekilde, sinirlerimizi bozacak şekilde bir stereotip oluştursalardı ve gene seyircinin ön yargılı yaklaşmasını sağlayıp sonra o ön yargıyı yıksalardı çok daha etkileyici olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten sevimsiz gösterselerdi ve o sevimsiz karakterin, o bize
ön yargı oluşturan karakterin toplumsal olarak hepimizin onu nasıl dizi boyunca belli bir yargıya oturtturduğumuzu, belli kadın, eş, anne rolünü oturtturduğumuzu ve o kalıplara uymadığında nasıl yargıladığımızı kendimize yüzleştirseydi dizi sonunda, çok daha dediğim gibi potansiyelini kullanmış ve karakterle bağ kurmuş olarak bitirirdik biz bütün karakterlerle aslında. Aynı şemayı, aynı bakış açısını çoğu karakterde görseydik ben dizide daha az sıkılacağımı ve dizi bittiğinde karakterlerin daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Özellikle Eva ve Elle, yani Elle ve annesi, iki kadın üzerinden, iki jenerasyon üzerinden çok güzel bir anlatı var burada. Elle kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Eva ise yıllarca oluşturduğu kimliğin önyargılarıyla savaşıyor. Bu güzel bir kontrast olabilecekken gene fazla ileriye götürülmemiş bir fikir. Dizinin elindeki net en iyi hikaye bu. Umarım ikinci sezonda bunun üzerine düşerler. Bunu daha fazla izlemek istiyorum. Yani şimdi sadece birinci sezon üzerinden konuşuyoruz ama 50 dakikalık 8 bölüm olduğu için otomatikman bekliyorsun bunları. Oyunculuklara geldiğimizde ben oyunculukları beğendim ama dediğim gibi karakter yazılırken karakterler o döneme uygun bence yazılmamış. Bir tık gene bu dönemin hassasiyetleri yanlış algılanmış ve bu hassasiyetleri sanki toplum anlamazmış gibi, izleyen seyirci orada ironiyi anlamayacakmış gibi biz direkt dümdüz gidelim, daha güvenli çalışalım, daha karakterler bu dönemin diliyle konuşsun gibi bir algı olmuş ve bu yüzden karakterlerle bağ kuramadım. Tamamen yazımdan ve diyaloglardan kaynaklı bir şey yani. Bu arada filmden daha avantajlı konumda dizi. Çünkü olan bir Elvis karakterini zaten ele alıyorsun. Bilinen bir karakter. Bu arada Elvis'ı tabii ki bağ kuruyorsun. Çünkü 50 dakika boyunca, 8 bölüm 50 dakika boyunca izlediğim bir karakter. Onunla bağ kurmamanın imkanı yok. Çünkü hem de filmden gelen bir sevgi var. Diğer karakterlerle işte bağ kuramamak bence dizinin asıl çuvalladığı yer. İkinci sezon olayını aldı. Evet. Üçüncü sezon olayını da alabilir. Ama bence bu dizi potansiyelini kullanmamış bir dizi. Kullansaydı şu anda çok daha fazla konuşulur ve bağ kurulan bir dizi olurdu bence. Bahsedeceğim neden sevildiğini. Ondan da konuşacağız ama benim burada bu karakterlerle ilgili problemim şu. Bu karakterler bana arkadaşımmış gibi hissettirmesi gerekiyordu. O evrene yakın hissetmem gerekiyordu. O evrendenmişim gibi hissetmem gerekiyordu. Ve ben bunu hissedemedim. Belki de bende çalışmadı. Bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız fikirlerinizi. Bütün bunları topladığımızda tek bir sonuç elde ediyoruz benim bu çıkarımlarımdan. Benim eksik bulduğum en büyük şeylerden biri, hatta hepsinin sonucunda komedi unsuru. Komedi. Legally Blonde gibi 2000'ler dönemi filmlerinin bu kadar kalıcı oluyor olmasının sebebi benim gözümde komedi unsurları. Burada şaka yazmaktan bahsetmiyorum. Karakterlerin birbirleriyle iletişiminden, yaydıkları enerjiden, oluşturdukları doğal gruptan bahsediyorum. Ve bu doğal gruptan çıkan komedi. Böyle baktığımızda ben gençlik dizileri çok sevdiğim için ve 90'lar gençlik dizilerinden tutun 2000'ler sonlarına kadar neredeyse çoğunu izlemişimdir. Hepsini izlemişimdir diye düşünüyorum. Ve şöyle bir çıkarımım var. İyi gençlik dizilerinde çok sık gördüğümüz bir şey var. Dramatik şeyler yaşanıyor. Karakterlerin başlarına çok fazla olay geliyor. Ama günün sonunda birbirleriyle oturup konuştuklarında, sohbet ettiklerinde ya da bir olay içerisine düştüklerinde o olayın doğalından komedi unsurları ortaya çıkmaya başlıyor. Eğlence ortaya çıkmaya başlıyor. Keyif verici anlar ortaya çıkmaya başlıyor seyirciye. Bu da seyircide şu hissi yaratıyor. Evren yaratmak. Bunu sürekli kullanıyorum ama iyi dizi filmler, iyi evren yaratmış dizi filmler olduğunu düşünüyorum hep. Siz o insanlarla vakit geçirmek istiyorsunuz. O insanlar sanki gerçekten varlar ve siz o evrendesiniz. Mesela atıyorum Gilmore Girls'da bu vardı, One Tree Hill'da vardı. Mean Girls'da bu vardı film olarak. Legally Blonde'un ta kendisinde bu vardı. Yeni nesil, bu yeni dönemde çıkan dizilerde özellikle Off Campus'ta bu vardı. Evren yaratmak, karakterlerin hepsiyle bir bağ kurdurtmak seyirciyle. Çünkü karakterler sadece olay yaratmaktan çok eğlence taşıyorlar. Belli bir karakter taşıyorlar. Hikayeye hepsinin belli bir katkısı oluyor. Büyükten küçüğe hepsinin. Hepsinin birbirleriyle aralarındaki diyaloglar, hepsi birbirleriyle bir iletişim halinde. Ve bu iletişim
senin kompakt bir dünya izlemeni sağlıyor. Elle dizisinde bu bence çok az var. Ve bu yüzden de ben sıkılarak izlediğimi, 50 dakikanın geçmediğini buna bağlıyorum. Bir hikayenin nereye gittiğini biliyorsanız ve karakterler de sizi eğlendirmiyorsa 50 dakika çok uzun. Mesela orijinal Legally Blonde 96 dakika civarındaydı filmi, mesela ilk filmi sanırım. Ve o film sürekli hareket eden bir film. Zaten film olmasında verdiği bir avantaj var. İşte bir karakter hemen giriyor çıkıyor, bir şaka hemen oluyor bitiyor, bir mahkeme sahnesi daha dramatik ve daha olaylı ve daha baskın yaşanıyor. İşte ikonik replikler, kostümler. Sonra hep bir yenisi hemen hızlı geliyor. Elle ise aynı DNA'yı 8 bölüme yaymış ve köpük o yüzden de az kalıyor. Yani o dramatizeyi, o ironiyi, bir filmdeki o bütün baskını 8 bölüme dağıtmışlar. Ama aslında 8 bölümde de keşke o fazlalığı, overpink'i görseydik yani. Orijinal filmde her şey fazla olduğu için bu bir noktada bir tutarlılık sağlıyor. Ya Elle dizisi bir tık bazı noktalarda ciddi bir gençlik dizisi olmak istiyor. Ve bu işte benim beklediğim bir Legally Blonde serisi olmamasını neden oldu. Ya bazen çok 90'lar nostaljisine kayıyor. Bazen romantik diziye dönüşüyor. Bazen coming of age, yani hani gençlik, yaş alma, o ergenlik dönemlerine geçiyor. Bazen de okul içerisindeki yolsuzluğu çözüyor falan. Dedektif oluyor. Okey, anlıyorum onu da. Ama yani hani göz kırpıyor. Yani, avukat Elle. Ama yani ben de yani vallahi dedim, ben çok sıkıldım ya. Yani her yerden bir konu çıktı ya. Yani okulun mail skandalı konusu bana çok gereksiz, çok gereksiz geldi. Burada tabii ki hani şuna sinyal yapıyorlar, hani Legally Blonde'u izlemiş insanlara, Elle Woods hukukçu olacak, avukat olacak. Buna göz kırpıyorlar. Okey, ama yani evet, biliyoruz abi. Çok küçük şeylerden vermek bence çok daha etkileyici olabilirdi. Yani küçük bir anda göreceğimiz sinyal ama böyle çok küçük ama etkili bir an bence çok daha insanı mutlu edebilir, yani izleyiciyi, Legally Blonde izleyicisini. Bence. Ben izleyicisi olarak söylüyorum. Ya ben bir seyirci olarak biliyorum zaten. Ben zaten Ellie izlediysem ya Legally Blonde'u biliyorumdur ya o erayı biliyorumdur. Ve büyük ihtimalle Ellen Harvey'e gideceğini de biliyorum. Ya kendime baz olarak konuşuyorum. Tabii ki bilmeden açanlar vardır ama bu estetiği görüp, bu kapağı görüp, bu fragmanları açıp hani izleyecek insan zaten biliyordur bence ya. Bu tip prequel'larda benim en sinir olduğum şeylerden biri bir tık bu tip böyle sinyalleri, göz kırpmaları çok göze parmak yapıyorlar. Aslında daha hafif yapsalar çok daha etkileyici olur bence. Dizinin dediğim gibi puanları, eleştirmen puanları bir tık daha düşük. Seyirci puanları yüksek. Ben bir tık daha seyircilere göre negatif bir yerde durduğumun farkındayım maalesef. Ama ikinci sezonu izleyeceğim. Bu dizi bu arada bence comfort watch dediğimiz, yani konforlu, pembe, nostalji, çok karanlık değil. Genelde iyi niyetli, düşük riskli. Akşam otur kafa dağıt, anladın mı? Gayet izlenir bir dizi bu konuda. Hatta kullanıcıların söylediği, gördüğüm bazı sıfatlar var. Laundry show diyorlar. Çok güldüm. Yani hani bu sıfata bayılıyorum, laundry show. Yani hani kıyafet katlarken, çamaşır katlarken izlenecek dizi. Tam olarak öyle bir dizi. Bu arada bu kötü bir şey değil. Gerçekten kötü bir şey değil. Her dizi yani bizi uzaya çıkarmasın abi. Zaten ben seviyorum Comfort Watch dizileri. 2000'ler arayı o yüzden çok seviyorum. Ve sürekli aynı şeyleri izlememizin, sürekli böyle kafamızı açmaya çalışan, çok da açmayan ama hep bir kasan dizilerden, filmlerden bunu aldım. Bu yüzden bu erayı çok seviyorum. Bu Prime Video'nun çıkardığı bu era bence çok güzel. Bu Obsessed Festival'le birlikte getirdikleri erayı seviyorum. Bunu pazarlama kısmında da konuşacağız. Bu arada tamamen başka bir proje. Mesela Legally Blonde'un ben çok isterdim. Elle Woods karakterinin çocuğu üzerinden bir hikaye anlatılsa ve o çatışma üzerinden gidilen bir hikaye izlemek ben çok isterdim. Bu burada ekstra bir şey. Yani bu böyle olsaydı demiyorum. Bu ekstra, böyle bir şey izlemek çok isterdim. Reese Witherspoon'u da izlediğimizi düşünsenize, bir anne olarak Elle Woods'u izlediğimizi.
Ve bu sefer de bu çocuğun 2026 yılında genç olmak ne demek, sosyal medya kültürü ne demek, beğenilme arzusunun geldiği nokta falan ve bu arzunun geldiği noktada ergen olabilmek ve annesi de Elvis yani. Bu kadar baskın bir karakter. Mesela düşünsenize çocuk işte pembe sevmiyor ya da annesini taklit etmeye çalışıyor. İkisi de olur, anlatabiliyor muyum? İkisi iki farklı şekilde de bence çok ilgi çekici olurdu. Yani hem Reese Witherspoon'u izlerdik hem yeni bir çatışma izlerdik. Sevdiğimiz bir karakterin eski jenerasyon olması ve o eski jenerasyonla yeni jenerasyonun çatışmasını izleseydik. Ben çok isterdim. Umarım ileride yaparlar. Film olarak olur mesela. Şimdi geldik pazarlama stratejisi dizinin. Ben şu an bu video boyunca en pozitif konuşacağım alana geldik. Çünkü çok iyi bir pazarlama stratejisi kurulmuş. Prime Video'nun genel anlamda son 2 yılda, 1 yılda, 2 yılda yaptığı bütün o pazarlama stratejileri işini biliyorsun karşım. Bence bazı noktalarda dizinin pazarlaması dizinin kendisinden daha ilginç ve güzel ve cafcaflı ve eğlenceli. Amazon burada tek bir diziyi pazarlamıyor. 25 yıllık bir IP'yi tekrar satıyor. Bu yüzden de aynı anda iki ayrı kitleyi yakalaması gerekiyor. Birinci kitle Legally Blonde'u izlemiş kitle. İkinci kitle Legally Blonde çıktığında daha doğmamış olan kitle. Ve bütün kampanya gerçekten de bu ikisi arasında kurulmuş. Yani hepsini kapsıyor. Daha birinci sezon yayınlanmadan ikinci sezon onayını almış bir dizi. Off Campus gibi. Bu da izleyicide şöyle bir şey yapıyor. Buna yatırım yapabilirsiniz. Biz bunu devam edeceğiz. Bu hisle ortaya çıkıyor ve başlıyor dizi. Ya bu çok önemli bir duygu aslında seyirci için. İkinci sezonu zaten yayınlanacak bir diziye yatırım yapmak. Yani zaten sen bunu izleyeceksin. Yani yatırımını yapabilirsin, zamanını bunun için harcayabilirsin diyor. Bu seyirci psikolojisi açısından güzel bir taktik. Yani belli bir büyüklük ve güven veriyor sana. Bu pazarlama dönemindeki en iyi kararlardan biri Reese Witherspoon'u kullanış şekilleri. Reese Witherspoon sadece executive producer değil. Aynı zamanda yeni Elvis'u seçen kişi olarak konumlandırıyorlar. Bildiğimiz üzere Legally Blonde eşittir Elvis eşittir Reese Witherspoon. Zaten Reese Witherspoon bu markanın yüzü. Yani yeni Elvis'u siz seyirciye kabul ettirmek istiyorsanız Reese Witherspoon'u kullanmaktan başka zaten çareniz yok. Reese'in onayı olması gerekiyor. Yani belli bir devralma olması gerekiyor tacı. Zaten şu şekilde gelişiyor olaylar. 2024 yılında open casting yapıyorlar ve Reese Witherspoon kendisi Lexi'ye haber veriyor. Elvis olarak sen seçildin diye ve bu sosyal medyada yayınlanıyor. Büyük olay oluyor. Çok konuşuluyor. Çünkü ikisi aynı karede ve sen seyirciye şunu diyorsun. Merak etmeyin, Elvis'un kendisi seçti zaten. Rastgele birini seçmedik diyorlar sana franchise için. Genelde bu tip franchise'larda oyuncuların karşılaşabilecekleri en büyük tepki şu oluyor. Bu benim Elvis'um değil denilebilirdi mesela. Ama sen Reese Witherspoon'u işin içine kattığında otomatikman seyircideki bu direnç azalıyor. Yani sadece bir casting duyurusu olarak görmeyin, bir risk management bu Amazon'un yaptığı 2024 yılındaki bu sosyal medya videosu bile. İlk teaser'a bakalım. Orijinal Legally Blonde'da kullanılan Perfect Day şarkısı kullanılıyor mesela. Tesadüf mü? Tabii ki değil. Yani bunu zaten herkes bence anlamıştır. İlk saniyede size Legally Blonde diyorlar. Müzik geliyor, pembe geliyor, El geliyor. Ve bütün bunlar da sizin o dönem, hangi dönem izlediyseniz artık, hangi yıl izlediyseniz o yıldaki duygusal bağınız oluyor. Ve bunların hepsi tam anlamıyla bir nostaljiye marketing. Ürünün kendisini değil, eski hissini satıyorsunuz. Ve bu kampanyanın, bu dizideki kampanyanın ana motoru bu. Bu arada nostalji marketing, nostalji pazarlama üzerine de videom var kanalda. Onu izleyebilirsiniz. Orada da açıkça böyle bütün kelimeleri, terimleri konuşarak, açıklayarak anlattım. Hiç izlenmedi. Pazarlama videoları izlenmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden bu videolara dağıtıyorum. Ne kadar zekiyim ya, Derin çakal. Bu arada dizi 95 yılında geçtiği için Prime Video'nun elinde iki farklı katman var marketing için. Birisi işte dediğim gibi Legally Blonde'u izleyenler, o estetiği bilenler. İki de 90'ları sevenler, bilenler. Legally Blonde fanı olmasanız bile 90'ları seviyorsanız, özlüyorsanız bu dizi sizi ister istemez çekiyor. Bunların hepsi ayrıca pazarlanılabilir unsurlar. Yani Amazon aslında bir dizi pazarlamasından çıkıp lifestyle marketing'e geçiyor. Hayat stili pazarlama, yaşam stili pazarlamaya geç. Elvis artık sadece izlediğiniz bir karakter olmuyor. Ürünlerini alabileceğiniz, onun kullandığı şeyleri kullanabileceğiniz, giydiği şeyleri satın alabileceğiniz ve
onun estetiğini kendi hayatınıza taşıyabileceğiniz bir karaktere dönüşüyor. Bundan sonrası bayağı bir ilginç bu arada dizide kullanılan product placement dediğimiz yani ürün yerleştirmeler. L'Oréal Paris dizinin make-up sponsorlarından biri. Bu arada olay işte jenerikte logo koymak değil. L'Oréal ürünleri dizinin içerisine çok güzel bir şekilde entegre edilmiş ve zaten ürünle karakter o kadar birbirleriyle uyuşuyor ki doğru insan, doğru match. Kampanya sadece dizide kullanılması değil, ayrıca Prime Video'nun sosyal medya hesaplarında influencerlarla birlikte bütün bir sosyal medya ile birlikte iyi bir şekilde entegre edildi. Birçok pazarda aynı anda yürütüldü yani. Burada da işte Amazon'un avantajını görüyorsunuz. O da Netflix'ten ve Disney Plus'tan farklı olarak Amazon'un kendi alışveriş sitesinin oluyor olması. Yani içeriği izlediğiniz platformla ürünü satın aldığınız ekosistem aynı şirketin altında. Yani klasik bir ürün yerleştirme şunu söyler. Bak elin ürünü bu. Ama Amazon yani Prime Video'daki bir dizinin avantajı da şu. El bunu kullanıyor ama bak sen de bunu alabilirsin istersen. Direkt sana alternatifle geliyor. Bu işte artık streaming bir platformdan çok content to commerce funnel dediğimiz şeye dönüşüyor. Content'in, içeriğin artık bir ticari olaya direkt dönüştürülmesi. Bu arada ben bunun streaming platformlarda ileride daha fazla olacağını düşünüyorum. Dove işbirliği de aynı mantığın farklı bir versiyonu. Dove'un Pink Beauty Bar ürünü yerleştiriliyor dizide ve El kullanıyor. Burada da gördüğümüz genel anlamda zaten bütün El kampanyalarında brand fit denilen bir şey var. Marka karakterlerle çok iyi fit ediyor. Brand mesela El ne demek? Pembe demek. Dove ne demek? Dove da pink barını üretiyor. Pink barı ürünü kullanıyor. Dove da pink demek. Ve aslında bu kadar basit gibi gözüken ama doğal bir şekilde entegre ettiğinde ve eğer karakterle, hikayeyle, personayla, dizinin personasıyla uyuşan bir marka personası varsa çok doğalında gelişen bir kampanya oluşmuş oluyor. Diğer bir ürün tabii ki pembe denince ilk aklına gelir. Victoria's Secret Pink. Victoria's Secret Elle Woods koleksiyonu oluşturdu. Tişörtler, pijamalar, döneme ait işte şortlar vesaire her şeyi barındırdıkları bir koleksiyon. Elle Woods koleksiyonu. O karakterin, orijinal karakterin estetiğine referans yapılıyor. Yani Elle Woods bildiğimiz bir karakter olarak pazarlanmaktansa bir estetik kod olarak satılıyor. İşte pink, beauty, fashion, özgüven, femininity yani feminenlik, 90'lar bunların hepsini farklı markalara dağıttığınızda aynı evrenden Elle Woods karakterinin farklı parçalarını tüketiciye satmış oluyorsunuz. Bu arada biraz da Prime Video'nun genel stratejisine gelelim. Elle'i tek düşünmemek lazım. Bununla ilgili videolarda yaptığım Prime Video Obsession videosundan sonra 12 projeyi açıkladığım bir video var kanalda. Onu da izleyebilirsiniz. Yani Prime Video son dönemde ciddi bir biçimde young adult female kitle hedefliyor. Yani genç yetişkin kadın kitleyi hedefliyor ve bundan bir ekosistem oluşturuyor. İşte Maxton Hall, Samurai Turned Pretty, Turning Point, Off Campus, Elle, Love Hypothesis, Your Fault London vesaire vesaire. Bunların hepsi aynı tip kitlenin, hedef kitlenin farklı parçalarını oluşturuyor. Hatta Obsessed Fest etkinliği yaptılar, festival yaptılar. Da o festivalde de Lexi Minitry katıldı. İşte paneller yapıldı. Onlarla deneyimler yaratıldı. Orada videolar çekildi. Influencerlar vardı vesaire vesaire. Bu çok aslında kritik ve doğru bir strateji. Prime'ın oluşturduğu bu strateji sana tek bir ürün satmıyor. Tek bir dizi satmıyor. Bir evrenle birlikte birçok dizi aynı anda satıyor. Bir fandom ekosistemi satıyor yani sana. Diyor ki Elle'i seversen Off Campus'u da seversin. Off Campus'u seversen Love Hypothesis'ı da seversin. Onu seversen The Samurai Turned Pretty'yi de seversin. Bak ona da git. Ondan ona, ondan ona. Bu baktığımızda genel resme Disney Channel'ın 2000'ler döneminde yaptığı stratejiyle çok benzerlik barındırıyor. Farklı yapımlar ama benzer demografi yani. Benzer star sistemi, benzer fan davranışı. Aynı platformda izleyiciyi o içerikten o diğer içeriğe taşıyorsun. Ve sonucunda baktığımızda Elle Marketing Segmentation dediğimiz bir şey var. Segmentasyon. 3 farklı segmentasyonu var. İşte 1 Lily Blonde fanları, 2 Gen Z kitlesi, 3 Fashion Beauty yani bu moda güzellik tüketicisi. Yani aynı IP 3 farklı tüketici motivasyonuna hitap ediyor. Pazarlama alanında burada önerebileceğim şeylerden biri gene
seyirciyi işin içine katacağın tartışmalar yaratmak. Bunu yapmadı. Bunu yapsaydı çok daha etkili olur muydu? Bence olurdu. Yani seyircinin içine katıldığı tartışmalar çok daha sürdürülebilir oluyor. İşte mesela sosyal medya olmadığında nasıl bir karakter yaratacağını, nasıl mesela atıyorum Instagram'da bir sayfa Elvis karakteri üzerinden bir sayfa açılsaydı, oradaki bütün karakterler üzerinden bir sayfa açılsaydı ve sanki sosyal medya yokmuşçasına o karakterler post atsaydı, kendilerini tanıtsalardı ve asla sosyal medya yokmuş gibi. Aslında bir paradoks, farkındayım. Ama hem bir sosyal medyada onları görürdük, hem de sosyal medya olmadığında nasıl bir karakter oluşturulabileceğini bize göstermeye çalışsalardı. Enteresan ve seyirciyi içine katan bir strateji, bir pazarlama olabilirdi. Önerebileceğim stratejilerden biri bu. Bu arada bütün bir kampanya boyunca ilginç ve ironik taraf, fark ettiniz mi bilmiyorum ama mesela dizinin yaratıcı çıkış noktalarından biri neydi? Videoda konuşmuştuk. Reese Witherspoon'un bu dönemde kadınların sosyal medya baskısına düşmesi. Ellen başkalarının ne düşündüğünü önemsemeyen yapısının yeni jenerasyona iyi geleceğini ummasıydı. Dizinin pazarlaması ne yapıyor abi? Full influencerlarla ürün işbirlikleri, full. İşte creator collaboration dediğim gibi, sosyal contentler, fashion, moda, güzellik ürünleri, make-up ürünleri. Yani sosyal medya ve tüketim kültürünün bütün unsurlarını kullanarak sosyal medya olmadan önce nasıl özgür hissettiğimizi pazarlıyor. Buna bayıldım. Hem komik hem çünkü ya ben bayıldım bu fikre. Çok 200 gibi duruyor ama aslında dünyamızı çok iyi özetleyen bir fikir. Çünkü kapitalizm de tam olarak bu ya. Hani sana şunu diyor. Ay, kapitalizm seni yoruyor mu canım? Al sana Elvis. Ama bu arada istersen rimeli çıktı. Onu da satın almak istersen sepete at. Pazarlama özetle bence iyi yapılmış. Yeni jenerasyon için yaşayan bir franchise'a dönüştürmek istemişler. Dönüştürmüşler. Dizi bunun altında kalıyor. Yani pazarlaması çok güzel. Ama dizinin yapısı ve anlattığı hikaye bu vaat ettiğinin altında kalan bir hikaye bence. Kötü bir hikaye, kötü bir dizi mi değil. Kötü yazılmış oyuncular kötü falan. Hayır, bunların hiçbiri değil. Kafa dağıtmak için izlenir mi? İzlenir. Konfor bir dizi mi? Dizi öyle bir dizi ama Legally Blonde'un dizisi mi? Legally Blonde'dan beklediğim dizi mi? Değil. Ben tekrar Elvis'un aynı hikayesini farklı yaşta izlemektense bu karakterin nasıl oluştuğunu izlemek daha fazla isterdim. Orijinal filmin alameti farikası, renkler, pembelik, feminenlik, bunlar tabii ki ama asıl olayı kendi döneminin kadınlara biçtiği bir kalıbı alıp toplumun önünde paramparça etmekti ya. Bana göre Elle dizisi o cesareti göstermiyor. 2000'ler filmlerinin o cesur hali, bu dizide o cesareti göremedim. Legally Blonde tarafından kırılmış o yargıları tekrar kırmaya çalışıyor. O yüzden de 2026'nın yeni update bir versiyon Elle dizisi olmaktansa Legally Blonde'un tekrarına dönüşüyor dizi benim gözümde. Benim net söyleyebileceğim şey şu: Legally Blonde'u düşünmeden izlerseniz güzel dizi. Ama Legally Blonde'u düşünmemeniz lazım. Bu hem çok büyük bir iltifat hem de bayağı eksi bir şey, negatif. Çok konuşulacağını düşündüğüm bir dizi değil açıkçası. Birinci sezonun bu kadar konuşulmasının sebebinin Legally Blonde'un çok sevilmesi ve o hype'ı aldığı için olduğunu düşünüyorum. Eğer ikinci sezon anne kız ilişkisini büyütürlerse, karakterler karikatür olmaktan çıkıp daha o dönemin insanı haline gelebilirlerse, komedi tarafını güçlendirebilirlerse, orijinal filme sürekli göz kırpmaktansa kendi karakterini oluşturan bir dizi haline gelebilirse dizi sürdürülebilir olur. Ama bunları yapabilmesi için işte bayağı bir yol kat etmesi gerekiyor bence. Yani devam eder mi? Devam eder ama potansiyelin altında kalacağını düşünüyorum eğer bu şekilde devam ederse. Çünkü birinci sezonun hype'ının, sevilmesinin hem o dönemi çok özlemenin, yani o estetiği çok özlemenin, hem de Legally Blonde'u sevmenin olduğunu düşünüyorum ben. İkinci sezon dediğim gibi iyi bir hikaye açılımları yapmazlarsa çok sürdürülebilir bir başarısı olacağını zannetmiyorum. Ama umarım yaparlar. Umarım açarlar bütün hikayeleri. Dediğim gibi daha ileriye fikirleri götürebilirler. Umarım. Potansiyel çok var. Benim yorumlarım, fikirlerim bu şekilde uzun uzun konuştuk.
konuştum. Uzun uzun konuşmaya çalıştım. Her şeyden bahsetmeye çalıştım. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ellie izlediniz mi? Beğendiniz mi? Legally Blonde'a göre nereye koyuyorsunuz? Legally Blonde'a bakmadan nereye koyuyorsunuz? Bütün fikirlerinizi bekliyorum. Siz ne izlemek isterdiniz? Onu da yazın. Öyle. Bu video bu kadardı diyelim. Yoruldum. Çok sıcak. 35 derece. Bir sonraki videoya kadar diğer videoları izleyip, beğeni atıp, yorum atıp destek olmayı unutmayın. Instagram ve TikTok'tan da Derin Universe takip ederseniz sevinirim. Orada yorumlar, anketler, DM'den konuşmalar, sohbetler, direkt benimle sohbet edebilirsiniz. Oraya da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Çok sıcak. 35 derece.